Dostlar, her yerdenizden hepinize selamlar, sevgiler. Yanımda yine çok kıymetli 2 tane program konuğumuz var. Her yerdenize hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Yanımda Mert Kaptan ve Aslı Kaptan var. Onların hikayesi çok özel. Sizin her yerdenizde en sevdiğiniz programlardan. 7 yıldır teknelerinde yaşıyorlar ve evleri üzerinde oturduğumuz yuva olan bu tekneleri. 7 sene tabii nasıl geldi bu öykü, buralara nasıl taşındı? Küçük bir kayıkları vardı. Ben bildiğim kadarıyla hiç tecrübeniz yoktu bu tekneyi aldığınızda. Doğrudur. Sıfır tecrübeyle evlerini satıyorlar ve tekneye yerleşiyorlar. Bütün öykü şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Her yerdeniz izleyicileri. Önce sizi kısaca bir tanısın, sonra ben bütün merak ettiklerimi size tek tek soracağım abi. Aslı'cığım sen başla bakalım. Ben Ankara doğumluyum. Ankara'da doğdum, büyüdüm, okudum. 98 yılında Bodrum'a geldim. Burada bir arkadaşımla işte 26 yaşındaydım aslında ama nedense büyük şehirden kaçma, o hengameden kaçma düşüncesiyle Bodrum'a yerleştik bir kız arkadaşımla. Burada iş kurduk. O sırada Mert'le tanıştım ve daha sonra da... Ben bu ayrıntıyı bilmiyordum. Siz Bodrum'da tanışıyorsunuz. Evet, Bodrum'da tanıştık. Bodrum'da Harika. tanıştık. Yani Ankaralısınız ve bugün denizde yaşıyorsunuz. Evet. Harika bir hikaye. Siz zaten bu da turizm sektöründesiniz kaptanım. Ben yıllarca animasyon, eğlence ve aktivite departmanında çalıştım. 2010 yılında bıraktım o işi. 2012 yılında işte Macera Adası Çocuk Eğlence Merkezi, orada müdürlük yaptım 2018'e kadar. 2018'de işte bir evimiz vardı Bitez'de. O evi satıp Ocak ayında, 4 Ocak'ta tam Tekneye geçince o işi bıraktım. evet, tekne aldık. Şimdi kaptanım o kadar güzel anlatıyor ki hızlıdan 4 Ocağa Hızlıdan geldik geçti, ama o 4 evet. Ocağa gelene kadar aslında o 4 Ocak'tan önce yani sizin bir deniz serüveniniz başlıyor. Heybeliada'da bir deniz subayının Evet, doğru. oğlusunuz Evet. kaptanım, değil mi? Haluk Albay, rahmetli anıyorum babamı. Evet, Allah rahmet eylesin. Dünya iyisiydi. Babam emekli deniz albayı. 1974 yılında Heybeliada'da İkmal Şube Başkanlığı yaparken emekli oldu. Ben Zeynep Kamil'de doğdum ama adada büyüdüm. Yani aslen kendi adıma Heybeliadalıyım. Bundan da çok gurur duyuyorum adalı olmaktan. Bütün adaya da selam buradan. Bütün Heybeliada'ya da bütün arkadaşlarıma, bütün dostlarıma, kardeşlerime hepsine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Tabii 4 tarafı denizlerle çevrili bir kara parçasında yaşamanın büyük bir avantajı var deniz konusunda. Gerçi hiçbir şey bilmeden aldık tekneyi ama. Ama kaptanım o arada bir kayık var yani ailecek. Ha evet, oraya gelelim değil mi? Yani bir kayık var. Söylemeyeceğim onu. Bir kayık var, o kayığı biz Şimdi biliyoruz. Gelelim mi oraya? benim doğum günüm. Hayır, ondan öncesi var. Ondan önce Şöyle, ben gireyim oraya. Yine adadan Mert'in bir tanıdığı abimizin bir dükkanı var. O dükkanı devrediyor. Bu deniz malzemeleri satan bir dükkan. Devrederken diyor ki oğlum gel 2 tane kıştan takma var. Bir tanesini al beğen götür diyor. Biz de o zaman Bitez'de oturuyoruz. Mert bir gün geldi. Ada küçük. Dedi ki ben kıştan takma bir motor. Ben o zaman hiç zaten anlamıyorum, bilmiyorum ne işe yarar, ne olur. İyi dedim koy yani, ne yapacağız? Koyduk ardiyeye, duruyor. Yıllarca durdu o motor. evet, Mariner bir 5 beygir motor aldık. Ama şey yok, sandal yok, kayık yok, hiçbir şey yok. Motor var ama. Motor da eski bir motor. Ondan sonra duruyor ama hep bakıyor işte buna neye taksam, şunu mu alsam, ikinci el mi alsam, ama bayağı kaç yıl durdu o? 3-4 yıl, belki daha fazla durdu. Sonra doğum gününe geldi. Bir gün doğum günü, yılı hatırlamıyorum şu an. Doğum gününde dedim ki ben ne yapabilirim? Bir tane sandal bulayım, ikinci el bir şey işte, neyse. Bir arkadaşım da yardım etti. O sandalı aldık. İşte böyle temizledik bir şeyler. İsmini de Ada Vapuru yaptık. Yazdık Ada Vapuru'da. O zaman Ada Optimist yapıyordu Eray Erken'de. Eray Erken de Gümbet'te kışları Baba Otel'de çocuklar antrenman yapıyorlardı. Oraya getirdik, koyduk sandalı. Biz de her hafta sonları veliler olarak işte oraya gidiyoruz falan. İşte Mert'e dedim ki gel, biz buradayız, babadayız. Geldi. Sonra Şimdi geldim. Bunlar beni ısrarla deniz kenarına götürmeye çalışıyor. Yani deniz kenarındayız da yani daha bir denize yakın bir
yere Evet. götürmeye çalışıyorlar. Ya şimdi düşünüyorum, diyorum ki "Ulan bunlar şimdi bir şey yapacaklar ama denize mi atacaklar, ne olacak şimdi, kış ayı da Bir numara var. bir 3 numara Nisan var. doğum 3 günü. Nisan doğum günü mü? Hani doğum günü bu adamı tutalım atalım falan, kargo tulumba da yapabilirler falan. Fakat biz 3 kişi gidiyoruz deniz kenarına, yani daha fazla gelen kimse Ben yok. ada vapurundan dolayı böyle bir şey yapar mı acaba? Ha, Bir sandal duruyor tabii çağrışım orada. Ben yapar bir mı sandal görüyorum ama yani aklımın ucundan geçmiyor yani. Sandal aldılar falan. Geldik falan, sandal, ben şok. Aa, sandalımız oldu. Aa, motorumuz var falan. Bunları birleştirince tabii kafada. Aa, denizdeyiz biz ya falan, ne kadar güzel falan diye Evet, öyle düşünüyorum. başladı. Bir anda tabii çok böyle aşırı derecede bir duygularımı belli edemedim. Çünkü şaşırıyorsunuz yani nihayetinde. Çok sevindim tabii. Ondan sonra bizim deniz maceramız başladı. Balığa gidelim. Zaten Gümbet'te de deniz kenarında küçük bir evimiz vardı. Oraya koyduk sandalı. Oradan alıp motorunu kıçına takıp hop denize açılıp birkaç tane melanur tutup falan dönüyorduk. İşte Adaboğazı'na onları gidiyorduk. Adaboğazı'na gidiyorduk sık sık. Çünkü en yakın mesafe o. Yani onun gidebileceği en yakın mesafe oydu o sandalın. Ama çok güzel Çok güzel günlerimiz oldu o geçti. sandalla. Açılır kapanır sandalyelerimizi alıyoruz Serkan. İşte yanına işte içeceklerimiz, gidiyoruz mangalımızı yapıyoruz, denize giriyoruz falan. Çok güzel günler. Yani yaz kış hiç fark etmedi. Güneşi gördük mü? Havada düzgünse, çünkü çok dalgaya dayanıklı bir sandal Büyüklükte değildi. değildi. Sürekli bir aktivite halinde onu izin günlerimizde çalışırken falan, hava güzelse hep kullandık yani. Çok da keyif aldık. Süper. Şimdi siz doğru yoldasınız zaten. Bir kayık almışsınız ki siz zaten adalısınız ama bir kayık alıyorsunuz, denizde buluşuyorsunuz. Sonra bu tekne size küçük geliyor ve 6-7 metre bir tekne arıyorsunuz. Arayışına giriyorsunuz önce. Evet. İşte aslında kader anı dediğimiz yer biraz da orası. Küçük bir tekneden sonra biraz daha büyütmek istiyorsunuz teknenizi ve tam o sırada her şey değişiyor tekne bakarken. Çünkü bir eviniz var. Normalde evinizi sabit tutacaksınız, daha büyük bir tekneye geçeceksiniz. Ama orada bir şeyler değişiyor. Bize o değişimi anlatırsanız, orada neler oluyor da teknede yaşama doğru dönüyoruz yüzümüzü. Tam orayı da dinlemek istiyoruz. En çok merak ettiği Evet. şeylerden bir tanesi dostlarımızın. Buyurun Aslan. Anlatın bakalım nasıl Şimdi geçti. aslında burada şundan bahsetmem lazım çünkü ada çok kızar yoksa. Şöyle ki şimdi biz tabii Bodrum'da yaşıyoruz. İşte çocuğumuz oldu. Artık işte böyle 6-7 yaşlarına geldi. İşte bir spor aktivitesi yaptırma şeyi vardır ya, bende de öyle bir şey işte. Ama istiyorum ki deniz kenarında yaşıyoruz. Adada denizle ilgili bir şey yapsın istiyorum. Derken işte bir arkadaşlarımız da var. Onların kızı da yapıyor, optimist. Adayı optimist yaptırmak istedim. Ada istemedi. İlkokul 7 yaşındaydı. İstemedi. 2 sene istemedi. Ben tenise gideceğim dedi. Tenise geldik falan. Sonra 2 sene sonra bir şekilde kabul etti optimiste başlamayı. Aslında her şey öyle başladı. Aslında her şey adanın optimiste başlamasıyla başladı. Ondan önce denizle hiçbir alakamız yoktu. Ada sandal da ondan sonra oldu zaten. Ada optimiste başladı. Sonra ben işte takip ediyorum, yarışlara gidiyorum, işte karadan izliyorum falan falan. Dedim ki yani ben bu kadar çocuğun peşinde koşuyorum, bari hakem olayım. Öyle gideyim yani hani. Ondan sonra ben hakem oldum. İşte o dönemde zaten bu beyaz yakadan da istifa ettiğim dönem. Hakem olduktan sonra istifa da ettim. Sonra işte şöyle yarışlara gidiyorum. Aslında optimist yarışına da çok gidemedim o zaman. Oldum hakem ama sonra yat yarışlarına gitmeye başladım falan. Ama işte sonra şey okuyorum. Aslında en büyük şey Hülya Ley'in Okyanusta Bir Türk Kızı. O kitap, yani bir sürü kitap okuyorum da o kitap benim aslında böyle kafama koydum. Ha bu arada işte Rota Fisher bakıyorum. Ben daha çok bakıyordum aslında. Yani doğru mu? Doğru. Rota Fisher'a paramız yetmiyor. Sonra Okyanusta Bir Türk Kızı'nı okuyorum. Böyle oradan şeyler yapıyorum, alıntılar yapıyorum. Evimiz, teknemiz diye grup kurdum. Yani Ada, ben ve Mert'ten oluşan WhatsApp grubu. Daha hiçbir şey yok ortada. Ve işte Daha ortada bir şey yok yani. hiçbir şey Sandal yok. var. Yani ne ev satmaya karar vermişiz, ne tekne almaya, hiçbir şey yok ortada. Ben evimiz, teknemizi kurdum.
durmadan o işte okuduğum kitaplardan beğendiğim şeyleri onlara atıyorum falan. Öyle ondan sonra... Ama sürekli bana işliyor o arada. Ha. Ya Mert diyor evi satıp tekne mi alsak, teknede mi yaşasak? Ya diyorum biz şimdi benim babam deniz albayı. Tamam deniz albayı ama devlet memuru yani bizim mantığımızda ev satalım da tekne alalım bir de onda yaşayalım falan. Ya zaten bir şey bilmiyoruz yani denizin ortasında nerede yaşayacaksın yani bizim kitabımızda ev satılıp da tekne alınmaz yani baktığın zaman hiç akıllı mantıklı bir hareket değil. Fakat o kadar ısrar ediyorlar ki bunlar ana kız ya işte alalım Yok satalım. ada da o kadar. Ama Aslı çok ama ada ısrar okey. ediyor. Evet. Ada Ama okey. şey Ada, Uyarım ada dedi yani. bilmiyor da Evet. yaşarım diyor. Bak nasıl yaşayacak işte. Neyse. 2 sene sürdü bu. Ya 2 sene böyle işte hadi işte Mert, hadi Mert, hadi Mert. Ha, ben bu arada şeyi bırakınca beyaz yakayı emlakçı oldu burada. Yakanın biri duruyor ama hala. Ha. Beyaz yaka ya. Bir tane yaka duruyor hala emlakçılık yapıyor. Gene beyaz yakanın biri duruyor. Bir gün Çeşme'de yarıştayım. Yine işte kitaptan alıntılar yapıyorum falan ama artık bana tak etti. Yani ben diyorum kesinlikle denizde yaşamam lazım yani. Niye öyle bir düşünceye de girdim? O da enteresan bir şekilde. Hani dediğin gibi Ankaralıyım. Hiç öyle denizle çok Ben alakalı adalıyım ben büyümedim. demiyorum yani. Aynen öyle. Sonra yine sonra Mert'le telefonla konuşuyoruz. Çeşme'deyim. Dedim ki Mert gel ya hep diyorum da evi satalım tekne alalım. Dedi ki sat tamam dedi. Dönüşte gel dedi. O Koy sırada dedi. emlakçılık yapıyor Ha. aslında. Koy dedi şeye dedi. Sat o zaman dedi. Sonra bir daha da dünyaya gelmeyeceğiz dedim. Hadi sat bir de böyle yaşayalım. Yani ne olur ne kaybedeceksin ki? Belki daha 2017 çok Mayıs kazanacaksın ayıydı. yani. Sonra adaya dedim. Ada dedim biz karar verdik. Tamam anne dedi. Okey benim için sıkıntı yok. İşte 2017 Mayıs, Haziran'da koyduk evi. Eylül'de anlaştık. Eylül'de anlaştık. Bu arada tekne bakıyoruz ama tabii evi satmadığımız için, parada olmadığı için çok böyle biraz yüzeysel kalıyor. Ya şimdi bir de tekneden de anlamıyoruz yani. Anlamıyoruz ki yani. Bilmiyoruz çünkü. Sağdan soldan duyuyoruz Serkan. Diyorlar ki işte bize yok işte teknenin çapasına bakacaksın, yok tüpüne bakacaksın, yok Nereden motoruna biliyorsun? bakacaksın bilmem ne. Yani bir bakacak yok işte saplamalarına bakacaksın. Paslı mı çok su almış Ama mı biz falan. anlamadığımız için Biz saplama ne anlamıyoruz. o ne. Saplama ne o ne hani demiri çapayı çıpayı biliyoruz da. Neyse. Öğrendik bir gün bir tekne bakıyoruz. İlk tekne, ilk bakışımız. İlk bakışımız. tekne. Ha. Evet. Ben şimdi hop atladım tekneye. Başladım koşmaya. Teknenin üstünde koşulmaz tabii. Koşmaya Nereye başladım. koşuyorsun? Koşuyorum demire bakın. Sen ayağımı bir vur Avustralya'ya. İstiralya'ya. Eyvah. Hızlı Aferin. öğretmiştin. Bir anda öğrendim koşmaması gerektiğini. Sonra baktım da ne anladıysam işte bakıyorum falan. Yok tüpü nerede bunun ona bakıyorum. Arkadaşa soruyor tüp nerede? Ben diyorum ki niye tüpü soruyor? Ne tüpü soruyor acaba? Hani yani başka bir şey mi var bilmiyorum. Aslında pozisyonu nerede durduğu önemlidir Ama ama ilk tüpü sormak. Sormazsın yani. Kafa şöyle çalışıyor. Şimdi biz teknede yaşayacağız ya. Sanki bir ev alıyormuşsun gibi bakıyorsun tekneye. Arkasına Yani nerede? dolabı büyük mü, Tabii biz saklama girince yerleri ona şey bakıyoruz. mi? Neye bakacağız ki? Yani Çok tüpü çalışıyor mu, ocağı var mı? Neyse ben de dolap falan bakıyorum. İçeri girdim şimdi kapağı bir açtım dolap diyor. Addediyorum orayı. Bir açtım motor. Asya diyor aha dedim burada motor var. Arkadaşlar teknede yaşayacaklar tekne bakıyorlar. Ama bizim için saklama alanı ne bileyim daha önemli geliyor. Yani siz o anda eşyaları tekneyle koyacak. seyir yapma değil teknede sadece Yok, yaşamayla yaşar- ilgili. yaşar Tabii mıyız yaşar mıyız? Yani Siz aslında yaşar mıyız'a bakıyorsunuz. Yani bizi Evet. denizin ortasına tumoza bağlasalar orada böyle 7 yıl duracağız ha. Yani o moddayım. Aslında şöyle ben tabii daha çok işte video izliyorum, okuyorum falan ama tabii yine de bilmiyorum. Şimdi benim planım şuydu. Biz şimdi girelim tekneye herhangi bir işte alacağımız ya da baktığımız yaşayabilir miyiz'e bir bakalım. Eğer yaşayabiliyoruz yani onu hissediyorsak ondan sonra işte Tekneye. tekneye Teknik girelim. kısımlara. Evet. Çünkü ilk önemli olan o bizim için. Sonra yani. motor olduğunu anlayınca gezebileceğimizi de anladık. O yüzden İkinci, Gidiyormuş Ha, oldu. hayır, Gidiyormuş ikinci oldu. tekne de orada motor Yelken olduğunu de daha bildik. işimiz yok bilmiyoruz. Daha oralara Yelken gidelim. Yelken var ama Orada. hani nasıl açılır, ne olur, nedir
Daha hayır. Çok iyi. Makine nereden açılıyor? Ama onu bile makineyi bilmiyoruz. görünce çok sevindim ben. Yani Siz şimdi cesaret edebilir miyiz acaba diye bu videoyu açan varsa dostlar. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda ama şöyle söyleyeyim. Yani yine de bunu olumsuz gibi değil ama bugün bu bilgimle bu işe cesaret edemezdim. evet. Bence tam cahil cesaret dedikleri Evet. şey bu. Şey bu. Evet. Evet, aslında doğru söylüyor olabilirsiniz. Çünkü mesela şu anda belki izleyicilerimizden de var. O kadar çok tekne almayı istiyordu arkadaşlarım ya da o kadar çok tekne almayı istiyorduk, aldık. Ya Bu iş bize göre değilmiş deyip Erkan, ne kadar çok araştırırsan o kadar olaydan uzaklaşıyorsun. Yani körüm göz dalacaksın böyle hop atlayacaksın işin içine o zaman kotarıyorsun. Çünkü Ama başka bir alternatifin yok. ama severseniz. Evet, Tabii evet. seversiniz. Sevmezseniz işte aldığınız tekne Tabii, tabii. belki o eve tekrar dönmek zorunda Tabii, tabii. kalıyorsunuz. Zaten Sizinki Mert çok dedi. ciddi yani risk almışsınız yani. Bu Aynen gerçekten öyle. büyük bir Mert risk. dedi ki yapamazsak ne olacak? Dedim yapamazsak bir yıl sonra satarız, döneriz, alırız bir ev, geçeriz bir ev. dedim Ya yani. Hani en ama önemli denemiş nokta olur. şu. Evet. Her erkeğin bakın her erkeğin bir teknesi var. Evet. Olabilir. Erkekler çok seviyor, alabilir. Fakat kadının tekneyi istemesi önemli. Evet. Doğru kadını bulursanız o teknede yaşarsanız. Kaptanım zaten Yaşarsınız. yani Evet, eşiniz yani- istemiş zaten. Tabii hani. yani Ya işte hayata- bu. Ama her erkeğin bir teknesi var. Ama o tekneyi o kadını getirip yaşatacak. Evet. Ama şimdi ben istedim, Mert istemeyebilirdi. Evet, yani olabilir. bunun kadını erkeği yok aslında. Aynen. Bu Yok ama genel- yok kadın bu erkeği genel var tanı canım. olarak. Yani Mesela- birçok erkeğin tabii. karısı tekneye adım atmıyor. Adamların manhouse'u. Ama sen de uyum sağlamayabilirdin, öğrenmeyebilirdin, Olur mu canım? sevmeyebilirdin. Yani her sonuçta şey bir olabilirdi. denizin ortasında bir adada yaşamış adamım yani. Denizi ne kadar sevmeyebilirim ki yani. Deniz olsun, bizim olsun yani. Sonuçta bütün denizler bizim şu anda. Böyle ama sevmeyebilirdi. Yani bu karşılıklı dediğiniz gibi sadece genele baktığımızda özellikle işte balıkçılık dendiğinde bütün karikatürler bile Evet. şeydir. Erkek. Yani sabah 5'te cin gibi kalkar balığa gider ama 8'de iş için zor uyanır. Bunların hepsi erkek Tabii. çizilir orada yani. Bir de bütün genele baktığımızda gerçekten kadınların da denizi sevmesi, tekneye gelmesi herkesi yüreklendiriyor. Ama dediğiniz çok doğru. Bunun kadın erkek ayrımı yok. Türk denizciliğimizde özellikle sportif faaliyetlerde ne başarılarımız var. Özellikle Tabii. yelkende Kesinlikle. gururlanıyoruz yani Türk bayrağımız dalgalanıyor. Bu konuda ayrım olmadığına inanıyorum ama Mert Kaptanımın da dediği doğru. Doğru. Yani- Ayrım yok canım. Ama şöyle bir ayırmıyoruz. şey, siz değil, işte o balıkçılıktan ve denizcilikten işte oradan pay biçelim. Ki tarihe de baktığınızda zaten, yani denizcilik tarihine baktığınızda kadın alınmazmış geminin üstüne. Uğursuzluk Evet, getirir. uğursuzluk getirir. Ha yani ama burada siz istiyorsunuz, sizin ben kızınıza bir kere hayran kaldım. Yani şimdi ben anekdotlardan önce bir söyleyeyim onu. Şimdi bir kayık, önce bir motor var evde. Büyük ihtimal o motoru, bu motor artık buradan depodan kalksın, ben bir Mert'e kayık alayım da hani depo boşalsın diye Depo boşalsın. yapmadınız. Yok. Evet, Şimdi bir kayık hediye ediyorsunuz. Bu bir adım. Ama bundan önce çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Adacığım buradan da sana selamlar. Başarılarını da kutluyorum. Biliyorum ki birçok Güzel yarışa, yelken yarışına girdin. Hem Türkiye'de hem Hala da yurt dışında. gidiyor. Hala da devam ediyorsun. Öncelikle oradan bir başarılar dileyim. Hemen ardından evladınıza yelken dersi aldırıyorsunuz. Bu kursların ne kadar önemli olduğunu bir kere daha altını çizmiş olalım burada. Yani adanın yelkenle buluşması bir nevi sizi o hayatın içerisine çekiyor. Kesinlikle. Şimdi siz buradan bir de hızlanıyorsunuz. Bir de yelken hakemi oluyorsunuz. Evet. Hem yat yarışlarında hem Evet. Optimus, Evet. Laser gibi sınıflarda yelken yarışlarına katılıyorsunuz. Yani burada başrolde siz varsınız aslında. Yani ciddi bir, Tabii. yanlış anlama kaptanım. Yani Yok canım. başrol Bunun yanınızda oturuyor. gayretleri sonucu. Evet, gerçekten buradayız öyle bir yani. hikaye. Şimdi buradaki o WhatsApp, işte üçümüzü ekledik. Hakikaten güzel şeyler ya. İşte evrene enerji gönderdim var ya. Evet, evet, evet. Hani öyle bir şey doğruysa Öyle zaten. bir şey bence de. Yani siz vermişsiniz zaten. Ha. Daha ne kadar enerji vereceksiniz? Ve evinizi Evrene gönderdi. Evren bendim o sırada. Enerjiyi gönderdi buradan bana. göndermiş. O yüzden tebrik ediyorum. Şimdi yani bu motor, hani buraların hepsini geçelim. Tabii ki teknik detayları, artık tekne sahibi oldunuz. Peki aldınız çantanızı, geldiniz. Ya her şeyimizi Artık sattık evin içinde. Teknedesiniz. Yani 40 fit bir teknedesiniz. Her şeyimizi sattık. Evet. 3 tane giyeceğimiz, 4 tane neyse yani giyeceğimiz tabak çanak bile almadık evden yani. Her şeyi tasfiye ettik. Bu tekneyi nasıl aldık? Şimdi bir sürü tekne baktık. Ona bak, buna bak, buna bak. Biz tabii yaşayacağımız bir tekne alıyoruz. Donanımında falan da değiliz. Yani anlamadığımız için
Donanımla bir işimiz yok. Kabinler geniş mi? Mutfakta Kaç dönebilir kabin? miyim? 2 tuvalet var mı? Evet. İşte mutfak İçinde rahat yaşayabilir. içinde rahat yaşayabilir miyiz falan. Neyse tabii sürekli şeyler ön planda. Benetto. Evet. İşte, Çok fazla Beneteau baktık. tabii Bavaria'ya bakmadık. Hansel'lere paramız yetmiyor ama onlar da var şeyin içine. Bakıyoruz. Bavaria, bir de ben şeyi sevmiyorum Serkan. Şimdi zaten küçük bir mekan. Koyu ahşap bozuyor beni. Yani biraz böyle aydınlık olsun. Aydınlık. Daha böyle krem rengi daha hakim olsun. Yani çok koyu böyle Gerçi herkes tahtalar ahşap olmasın. olması daha O iyi. sağlam ahşap hemen yani bir de içinde olacaksın abi. Yani baktık ettik. Ona bakıyoruz, buna bakıyoruz derken Azure 40. Bakın söylüyorum Azure 40. Bu Yalıkavak Palmarin'deydi o zaman. Yalıkavak Palmarina'daydı. Bizim bir broker bir arkadaşla tanıştık. O bizi aldı, Yalıkavak'a götürdü. Tekneyi gördük. Ya Şöyle zaten oldu kıçını bir aslında gördük orası. teknenin. Serkan Evet. bayıldık. Aslında Kocaman. şöyle oldu. O arkadaşımızın elinde 2 tekne var. İkisini de görmek istiyoruz. Birisi Milta Marina'da Beneteau 43 müydü o? 43'tü. Sanki. Oydu. Birisi de bu. Bu da Yalıkavak'ta. Dedik önce Milta'da buluşalım. Milta'da buluştuk. Öbür tekneye baktık. Çok beğendik fakat bütçemizin üstünde. Sonra dedi ki biz dedik ki öbür tekneye görebilir miyiz? Tamam dedi. Azure dedi. Biliyor musunuz dedi. Ne malı? Bilmiyoruz dedik. Türk malı dedi. İtalyan dizayn dedi. Yani isterseniz burada bir tane onun gibi var. Bir göstereyim dışarıdan dedi. Eğer beğenirseniz gidelim Yalıkavak'a dedi. İyi dedik. Neyse biz baktık dışında tabii havuzluğu falan görünce beğendik. Sonra gittik Yalıkavak'a. Bu tekneyi gördük. Bunu da beğendik. Bunu da çok Bunu beğendik. çok beğendik. Zaten çok az Ya kullanılmıştı. pırıl pırıl yani. Şöyle Yarış için kullanılmış. sadece Yani. yarış Her şey için kullanılmış. Hani neredeyse Sizi bekliyor yani. hiç Abi. kullanmamışlar. Aynen bizim kısmetimiz bekliyordu. Aldık yani. Evet onu aldık. İsmi aynı mıydı? Siz Değildi. Yok, yaptınız. ismi Nomad'tı. Nomad'tı. Tekne yıllarca yarışmış. Evet. Teknenin ilk sahibi Kerem Alptüm için Nomad olarak yarışmışlar. Sonra biz bu tekneyi Bodrumlu Halil Alparslan, Yalı Emlak'ın sahibi, ondan aldık. O arada bir el almış. değiştirmiş. O arada bir el Ama değiştirmiş. çok kısa. Ama Halil de çok fazla kullanmadı. Halil'den aldık biz tekneyi. Sonra Halil kendisine başka bir tekne aldı. Onun teknesi de çok güzeldi. Yani Insulam ismini biz verdik. Insulam ismini biz verdik. Yani Nomad'dan Insulam'a döndü. Insulam da Latince ada demek. Yani ben bizim kıza dedim ki, kızım dedim adını ada koyalım. Baba öyle ada mı konur falan dedi. O zaman biz araştırıyoruz şimdi ne koyalım. Ada koyamıyoruz ama adanın Latincesini bulduk. Insula, ada. Ada demek Latince. M koyduk sonuna, Insulam oldu bizim adamız gibi. Ne güzel. Size O ait şekilde. özel bir isim olmuş. Evet. Çok güzel. Hikaye harika. Şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi teknede yaşamda hep verilen örnek. Eğer bir evden gidiyorsanız tamamen bir ev konforunu aramayın. Tabii. Teknede de. Tabii. Yok, Çünkü öyle bunu bir şey yok. aradığınızda aradığınızı bulamazsınız. Yaşamaya başlayınca da mutsuz olmaya başlar. Çünkü hala o ev konforunu arıyorsunuz. Bir şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. Daha dar alanlara giriyorsunuz. İşte tavan yüksekliğiniz aynı şekilde olamayabiliyor. Kullandığınız sudan tutun. Bir sürü şey Daha var. az elbise, daha az ayakkabı, gibi. daha her şeyin azı. Yani azıyla bugün- su az ya, sen su az ya. Aynen öyle. 300 kaç litre bizim Aslı'cığım? 360. 360 litre suyla biz 15 gün gıdım gıdım idare edebiliyoruz yani. Yani o muslukla her buluşmanızda sizin o depodaki su aklınıza geliyor mu? Tabii ki Tabii. tabii ki. Geliyor. Yani Burada- açıp da o öyle elini Evet. yıkayayım. bilmem, böyle Hidrofor yok. sesini hiç sevmiyoruz. Şimdi burada benim soracağım soru şu. Şu anda bizi izleyen dostlarımızdan ya biz de evimizi satsak, bir teknede yaşasak acaba diyenler muhakkak vardır. Çünkü teknede yaşam çok seviliyor program olarak. Bunu düşündüklerinde onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü burası gerçekten önemli. Evinizi sattığınız tekneye geldiniz. Eşyalar küçüldü. Bu konu hakkında da birkaç bir şey söyleyin istiyorum. Önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi şöyle, bu mutlaka yapılmalı. Yani eğer böyle bir şey kafaya koyduysanız mutlaka yapın. İçte kalmamalı. İçte kalmamalı. Yalnız karayla çok bağlantınız olmaması gerekiyor.
Yani sürekli bir işiniz varsa erteleyin, yani yapmayın. Ama artık böyle belli bir birikiminiz var. Belli bir işte emekli olmuşsunuz. Bu yola girilebilir. Yani çok fazla kara bağlantısı olmaması lazım. Öyle değil mi aslında? Yani evet, yani iş güç varsa ya İş güç yapılamaz varsa diye bir yani şey yok. yapılamaz. Yapılabilir. Hani yılda 2 ay gezeceğim diye tekne alınmaz. Yok, teknede Yani yaşamaktan bahsediyorum. ya 2 ay gezeceğim diye çok param varsa alırsın, ayrı konu da. Tabii ki biz içinde yaşıyoruz. Yanlış soruya cevap verdim şu anda ama. Yani 2 ay yaşayacağım diye tekne alınmaz. Ama yaşayacaksanız da kendinizi bütün benliğinizle bu işe vermeniz lazım. Ben Ancak de o şöyle şekilde düşünüyorum. Şimdi bu iş gerçekten çok tutku işi. Yani Tabii. eğer bir tutku ve sevgi yoksa aslında çok meşakkatli bir iş. Konfor zaten Ya konfor var ya. konfor- Bundan Hayır, daha güzel bir şöyle, konfor evde- var mı? Yok. Ya bizim için Yani var konfor işte. ne yani? Konfor kafadaki konforla alakalı o. Yani Evet. konfor Ama herkesin konfor açayım anlayışı su böyle farklı şarıl ya. şarıl buradan aksın. O bir konfor. Tamam da yani şurada havuzlukta oturup denize girmenin, değişik yerler görmenin, her yerin senin olduğunu bilmenin konforu daha başka bir şey. Kesinlikle öyle de herkes için konfor anlayışı farklı. Bu iş çok kolay bir iş değil. Ki Evet, biz çok kolay bir iş. açık deniz yapmadık hani, Evet, böyle çok ona büyük rağmen bir okyanus geçmedik mesela. ama Ha, şöyle bir geçince de şey ne oluyor ayrı söyleyeceğim. konu da. Şimdi bu bir tek teknede yaşamak değil aslında. Eğer insanın bir hayali varsa, bu her şey olabilir. Onun peşinden gitmesi lazım yani. Evet, Bunu evet. bence kesinlikle ertelenmemeli. Bu söylediğin şey genel olarak yani hayat için çok önemli bir şey. Hayal ediyorsa devam etsin. Çünkü bir tane hayat yaşıyoruz. Tabii ki bu Dünyaya bir kere geliyorsun. Evet, tabii ki bu imkanlar dahilinde. Biz bu kadar konuşurken biliyorum ki kameranın arkasında şu an dostlarımız, ya Serkan, işte Mert Kaptanım, Aslı Kaptanım çok güzel anlatıyorsunuz ama zaten yer problemi yaşıyoruz, nasıl geçelim biz buna diyebilirsiniz. O konuya girersek biz o konudan çıkamayız. Çıkamayız, evet. Kesinlikle bu konuda haklısınız. Fakat yerinizi de ayarladınız. İşte o saatten sonra Mert Kaptanım, Aslı Kaptanım gibi insanların söyledikleri sizler için çok değerli ve kıymetli oluyor. Şimdi çok merak ediyorlar tabii ya. Tamam dedik, çamaşırı ne yapıyorsunuz? Yani içerisinde bir çamaşır makinesi var mı? Böyle Yok. çözüyor musunuz? Hizmeti dışarıdan mı alıyorsunuz? Şöyle yapıyoruz. Şimdi işte bizim demin bahsettiği bir Gümbet'te bir aile evi var. Yani Mert ve kardeşlerine ait küçük 1+1 Büyük bir şans. ev var. Evet, Tabii. kesinlikle o bizim için büyük bir şans. Orada yıkıyoruz. Aslında bir dönem bir çamaşır makinesi aldık. Şu şeye koyduk, kıça. Fakat tabii 1,5 senede korozyon oldu ve makine perde. arıza Deniz oldu. gerçekleri işte. O yüzden İçeride içeride olsa de yerimiz yok. Farklı olur tabii. Makine koyacak. O yüzden şu anda o şekilde hallediyoruz. Yani oraya götürüp yıkıyoruz, getiriyoruz. Şimdi bu sizin için bir çile mi? Hayır. Değil. Su yapıcımız yok. Ben 10 günde bir depoda su bittiği Yazın zaman alargada. bu 19 litrelik bidonlar var ya, onlardan 10 tane aşağıda saklama alanımda tutuyorum. Bota biniyorum, gidiyorum. Dolduruyorum kıyıdan, getiriyorum. Dalgıç dolduruyoruz. pompayla depoya basıyorum. Yani bu bir zulmü. Aslında baktığın zaman bazen çıldıracak gibi oluyorsun 40 derece sıcakta ama o suyun buraya gelmesi gerekiyor, o suyun ve depoya dolması gerekiyor. O da bir hani insanları zinde tutuyor. Yani bir hareket oluyor. Değil mi? Bir güzel oluyor yani. Bir şeyin bir emeği var. O yüzden gıdım gıdım kullanıyoruz suyu. Yani Değerini taşıma her su. türlü biliyorsunuz. Taşıma su. Japon bu. Değirmen dönmüyor ama döndürüyoruz işte. Aynen öyle kaptanım. Çok güzel söylediniz. Yani buradaki işte belki bu taraflar size çile gibi gelebilir. Bunlar da gerçekleri. Bazen kışın- yorulduğumuz oluyor. Oluyor, Olmuyor değil olmuyor yani. değil. Tabii ki yani tabii ki hepimiz yoruluyoruz yani. Biz bir de alargıcıyız. Ama denizde Çok olmanın yoruluyorsun. keyfi hepsinin üstüne tartıda böyle. bir deniz çekiyor, Ya, bitiyor. değil mi? Büyük bir keyif. Abi, büyük keyif. Peki kışın duşu ne yapıyoruz? Yani 7 sene az bir zaman değil. Kışın duşu teknemizde alabiliyor muyuz? Evet, Tabii alabiliyoruz. alabiliyoruz. Duşakabinimiz var. Tuvaletimizin bir bölümü duşakabin. Orada rahatlıkla motor çalıştırdığımız zaman zaten suyumuz ısınıyor. Ya da işte e, Eve de gidebiliyoruz. şey var, Hani duruma brülör göre var. değişiyor. Onu açıyorsun. Bu ısıtıcı, rezistanslı. Teknenin içinde. Sıcak O da sıcak su. Yarım saatte sıcak su oluyor.
Onda da problem çekmiyorsunuz. Zaten teknenizde normalde ısıtıcı olduğu için rahatsınız. Şey Webasto var, var. Webasto sistemi var. Aynen öyle. Mazotla çalışıyor. O zaten içerisi 30 metrekare yer. Hemen Webasto'yu ısınıyor. bir açıyorsunuz. Hemen İçerisi Peki 6 hemen sonra Webasto'yu kullanıyorsun. Hemen ısınıyor ama hemen de soğuyabiliyor mu? Yok. Kapatın. Yok, kapattığın zaman Hemen soğumuyor ya. yani biz şöyle kullanıyoruz. Güneş battıktan sonra saat 7 gibi falan açılıyor Webasto. Kış için söylüyorum. 7 gibi açılıyor. Kaçta biz yatıyoruz? 12'de mi? 12'de yatmadan önce kapatıyoruz. O arada zaten yorganını çektim zaten Çok tekniği size. soğuksa işte sabah 5-6 gibi Sabah kim 6 gibi, uyanırsa evet. o bir basıyor. Bir basıyor, o açıyor. bir kırılıyor biraz o gecenin şeyi. Sonra gerek olmuyor zaten. Ya Olmuyor. Bodrum tabii bu konuda çok şanslıyız. Aynen. Tabii burada İstanbul'da belki 24 saat çalıştırman gerekebilir. Tabii coğrafya olarak bu tarafta olmanızın çok büyük artısı var. İşin biraz da masraflarına geldiğimizde yani mazotla ısınıyorsunuz. Şimdi doğalgazla ısınmak, evde doğalgaz mı ısınıyorsunuz bilmiyorum. Yok Sattığınız burada ev doğal gaz yok. Ha, Elektrikle ısınıyor. elektrikle ısınıyorsunuz. Klima. Hiç önemli değil. Klima, doğalgaz ya da şimdi bir sürü ısınma yöntemi de var. Normal yani odun kömür yakmak da aslında şey değil artık. Çok ucuz şeyler değil. Tabii, Odun dünya para, kömür dünya para. Böyle masrafları düşündüğümüzde Webasto ile ısınmak sizin için çok masraflı mı? Yok, en ucuz. Eşdeğer mi? En ucuz, Daha mı uygun? Elektrikten daha uygun. Bence daha uygun. En ucuz ısınma yöntemi tekne için Webasto. Yani tekne alırsanız mutlaka Webasto'nuz olacak. Eğer 12 ay içinde yaşıyorsanız. Yani elektrikle baş zaten edemez. pahalı bence. Bir de zaten limanda ekstra bir limanın pahalı. elektrik şeyleri ev gibi değil tabii, daha farklı fiyatları. Webasto yani Alarga'da da Webasto'yu açabiliyorsun. Hani Tabii, elektrik Alarga'da olmasa da aynı şekilde denizli Artı ben şey düşünüyorum. Elektrikle mesela teknede elektrikle ısınıldığı zaman soğurma yapıyor daha çok ama Webasto bunu yapmıyor. Tekneyi Webasto kurutuyor da aynı havayı zamanda. kurutuyor. Bu Şeyi da hem kurutmuyor. teknenin de sağlığı açısından da yani tekne fiberin işte kuruması, nemli ortamı şey yapması açısından da bence Webasto 10 numara. Evet. Yani. Peki 7. seneyi bitirdik. Devam ediyoruz. Bundan sonraki planlarınız ne? Mesela teknenizin 7 senedir memnunsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Ama bir ileri plan, bir tekne büyütme ya da bulunduğunuz bölgeden başka bir yerde yaşama gibi planlarınız oluştu mu bu 7 yılda? Tekne büyütme gibi Bir planımız yok. Tekne büyütme Yani gibi bir planımız yok. teknemizden şu an Teknemizden çok memnunuz. memnunuz. Yani 2 kişinin ya da 3 kişinin yaşayabileceği mükemmel bir tekne bu. Her açıdan. Daha sonraki planlar ne olabilir? Tabii bunlar hep finansla ilgili, parayla ilgili şeyler. Yani biz de tabii bir Cebeli Tarık'tan geçip bir okyanus evet, bir okyanusa okyanus çıkmak geçme. istiyoruz Dünya turu ama değil ama okyanus geçme yani hayalimiz bir okyanus var. geçme hayalimiz var ama tabii bunlar hep Şu an parayla tabii endeksli her şey şeyler. çok uçtuğu için. Uçtuğu için her şey artık yani ne euro ile ne dolarla baş edebiliyorsun. Yani orada da tabii o paralar harcanacak. Zor gözüküyor biraz ama bilemiyoruz tabii. Şu an tabii şu an burada işte liman paraları da biz şu an Bitez Belediye Liman'dayız ama burası aslında bakıldığında belki Türkiye'nin en hani diğer rakamlara göre en makul yeri gibi gözükse de biz sonuçta ikimiz emekliyiz. Evet. Seneye mesela bu sene ödedik bir şekilde. Fakat seneye zor gözüküyor bizim. Seneye zor ödeyebilmemiz. gözüküyor. Seneye şurada Seneye Alarga'da duruyor hani olabiliriz yani. olabiliriz ya da şey de düşündük. Acaba bir Yunan adasına gitsek orada mı bağlasak, orada mı Mesela kalsak? oranın bağlama Kışın en ücreti azından. daha uygun. Ne yapayım? Ben Patmos'a sordum. Buranın Şu an aslında biraz dörtte biri şartlar yani. nereye götürürse bizi biraz o Ona şekilde göre hareket devam edeceğiz. edeceğiz. Yani bunlar da işte teknede yaşamı düşünenler için ekstra alt alta dizdiğinizde belki de en başa koyacağınız Kesinlikle. maddelerden olmalı diye söylüyorsunuz ki. Liman ve barınma. Değil mi? En Yani önemli. bu en önemlisi en bu baştaki ve maddelerimiz. şu anda da Türkiye genelinde bu çok fahiş fiyatlarda yani bizim ödeyemeyeceğimiz paralar. Çok büyük Başkasının sıkıntı. parası vardır öder ayrı konu. Ama çoğu konuştuğumuz amatör denizci de bu işten şikayetçi zaten biliyorsun sen de. Aynen öyle. Benim aslında çok özür dilerim. Estağfurullah. Bir konuya değinmeden geçmeyelim. O kendi özellikle ben çok katılmak istemiyorum programa dedi. O yüzden beni sunmayın dedi. Kendisini tanıtmadan olmaz. Gel viski. Çünkü viskiyle tanışmanızı istiyorum ben. Gel kucağım. Yani viskiyle normalde tanışmış olanlar var aranızda. Evet. Hoppa. Arkadaşlar. Aldım kızı bak.
Şimdi bu Şu viski... tatlılığa bakar mısınız? Yani bu arkadaş bayağı Ay, teknede tamam. doğup artık tekne hayatını bütün hayatı boyunca yaşayan diyebiliriz değil mi? Evet kesinlikle öyle. Bizden daha çok viskiyi tanıyorlar. Değil mi? Evet. 6 küsür senedir tamamen tekne hayatında Aynen. viski. Aynı zamanda da köpeğinizle berabersiniz. Tabii. Evet. Harika. Ben özür dilerim, kendisini tanıyın istedim. O çok dahil olmak istemedi ama biz burada kameraları kurarken işte tepemden inmedi. O çok Sürekli mülayim. elini uzatıyor bana. Evet çok akıllı. Harikasınız ya. Özellikle söylemek istediğiniz dostlarımıza, her yerdeniz dostlarına bizi izliyorlar. Biz sizle birlikte çok güzel hatıra bıraktık şu anda. Öncelikle bilgiler için çok teşekkür ediyorum ama en son teşekkürümü sona bırakacağım. Özellikle söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Benim özellikle söylemek istediğim şey şu. Hayata bir kere geliyoruz. Hayallerinizin peşinden koşun. İmkanlarınız dahilinde koşacaksınız tabii ki. Ama koşun ya. Yani ne olacak? Herhangi bir ortamda bu iş olabilir, özel hayat olabilir. Hani bir ortamda eğer sizi sıkan, geren, mutsuz eden bir şey varsa anında oradan uzaklaşın ve elinizden yani hani uzaklaşmak için ne gerekiyorsa yapın. Evet. Ve hayaliniz de neyse bu illa teknede yaşamak olmayabilir, demin de Olmayabilir. dediğim gibi. Bir Başka karavanda bir şey yaşamak olabilir. Evet. Ne olabilir? Ya da ne bileyim mutsuzsunuz, işten ayrılmak istiyorsunuz, yapmak istediğiniz başka bir şey var. Yani onun peşinden gidin. Hayatta sadece kendinizi düşünün öncelikle, bencil olun ve ne istiyorsanız, nerede, nasıl mutlu oluyorsanız onun peşinden Gidin. koşun diyorum ben de. o Koşun, zaman. koşun. Canımsınız ya. Valla Evet. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Eksik olmayın. Bitti mi? Çok Süper. güzeldi. Sağ olun. Dostlar ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Öncelikle her yerdeniz izleyicileriyle beni teknenize davet ettiğiniz ve burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli anekdotlar. Herkes kendinden, kendi hayatından bir küçük parça muhakkak alacaktır. Biz de şöyle, biz de şöyle diye alacaktır. Biz de geleceği sizle birlikte harika bir hatıra bırakmış olduk. Evet. Sağ olun, var olun. Ada burada değilsin. Sana da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bence sen de vesile olmuşsun. Dostlar kendinize iyi bakın. Her yer deniz olsun. Mutlu Biz de kal çok kardeşim. teşekkür ediyoruz sana. Ne demek, ne demek. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Eksik Mutlu olduk olmayın. gerçekten.